1941 yılında 9 personel ve 2,5 milyon lira sermaye ile kurulan Petrol Ofisi, günümüzde Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri haline gelmiştir. Logosunda ağzından alev çıkaran bir kurt vardır. Peki neden kurt? Kurt neyi simgeliyor? Bu logoyu kim akıl etti? Gelin şimdi bu soruların kaynağı olan o kurda biraz daha yaklaşalım. Selçuk Bey'in ricası. Bir tık daha büyütebilir misiniz? Alo. Logo yorumlarından iyi günler. Ben Öncü Özgünül. Bu ilk 4K yayınımla sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu videoda Petrol Ofisi logosunu tüm ayrıntılarıyla ele almaya çalışacağım. Petrol Ofisi 1941 yılında bir devlet şirketi olarak kuruldu. Şu anda ekranda gördüğünüz ilk logo Genel Müdür Talha Sabuncu'nun yatkın elinden çıkmış bir tasarımdır. Petrol Ofisi'nin kuruluştan günümüze kullandığı tüm figürler bu kurttan türediği için neden kurt hayvanının seçildiğini biraz değinmek gerek. İlk Genel Müdür Talha Sabuncu, kuruluş için gerekli olan logoyu tasarlayan kişidir. Logoda dişleri arasından kıvrımlı dili görünen bir kurt çizimi yapmıştır. Ben senelerce Petrol Ofisi'ndeki canlının bir ejderha olduğunu düşünürdüm. Belki sizler bile bu izlenime kapılmış olabilirsiniz. Çünkü ağzından çıkan bir alev bulunmaktadır. Fakat ilk logoda alev değil, yalnızca dil çıkmaktaydı. Peki neden kurt? Öncelikle bu kurt herhangi bir kurt değildir. Türk mitolojisinin ünlü dişi bozkurdudur. Bozkurt, Ergenekon destanında yer aldığı üzere Türklere gidecekleri yolu gösteren kutsal bir hayvandır. Türklerle özdeşleşmiş bir varlıktır. Bu bozkurdun ismi Petrol Ofisi'nin resmi sitesinde yer verdiği gibi Asena değildir. Asena olarak söylenen Aşina, bu bozkurdun doğurduğu 10 çocuktan birinin adıdır. Ülkemizde Asena'nın dişi kurdun adı olduğu zannediliyor. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün önderliğinde Türk kimliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok çalışma yapıldığını biliyoruz. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Hava Kurumu gibi Türkçülük kimliğine ve gelişimine önem veren yapılanmaların yanı sıra Güneş Dil Teorisi gibi, Mu kıtası gibi Türk kimliğinin zemininin hayali imgelerle de güçlendirilerek her gelişmiş ulus gibi bir bilinçaltı kültürünün yaratılmak istendiği zamanlardı ve Bozkurt da bunlardan biriydi. Gücünü destanlardan alan Bozkurt, Atatürk'ün arzusu sayesinde Cumhuriyet döneminde birçok mecrada yer bulmuştur. İşte 1941'de kurulan Petrol Ofisi de bu akımdan etkilenerek Bozkurt figürüne logosunda yer vermiştir. İlk logonun amatör bir çalışma olduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız herhalde. Ağız elemanlarının düzensiz ve belirsizliği, gözün ve kurt başının yeterince iyi çözümlenememesi, logotype üzerinde ufak simetri sorunları gibi eksiklikler ilk planda göze çarpıyor. Bir teoriye göre Talha Sabuncu'nun fikri olan bu logonun uygulamasının grafik sanatçıları olan Şinasi Barutçu ve Profesör Doktor Mustafa Aslıer tarafından yapıldığı söylenir. Ancak zannımca bu ilk logonun teknik anlamda yetersiz olduğu gerçeği bu logonun grafik sanatçıları tarafından yapıldığı iddiasını yanlışlıyor diye düşünüyorum. Eğer konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olan arkadaşlar varsa bilgilendirirlerse çok makbule geçer. Diğer açıdan bakıldığında logonun etrafına çekilen çember sonucunda işin bir madalyon ya da bir madeni para gibi göründüğünü de söylemek mümkün. Kurdun baktığı yönün neden bize göre sol taraf olduğunun bilinçli olarak yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. Sonuçta iki seçenek olduğu için bir tanesi tercih edilmeliydi. Evet, şimdiki kısım biraz kafa karıştırıcı olacak izleyenler için. Gülmeden anlatmayı başarabilirsem ne mutlu bana. Kuruluştan günümüzde Petrol Ofisi birçok farklı logo ile karşımıza çıkmıştır. 1941 yılına ait bu ilk logodaki kurt sola bakıp dil çıkarırken 1958'e ait başka bir fotoğraftaki logoya baktığımızda ise bu sefer kurt sağa bakıyordu ve ağzı kapalıydı. 60'lı yıllara geldiğimizde ise hoppala, kurt yine fikir değiştirmiş ve tekrar sola bakmış ve bu sefer ağzını daha fazla açmış. Ağzından çıkan alevi bu tarihlerde görmeye başlıyoruz. Anlaşılan kurdun kafası bayağı karışmış o dönemler. Hayvan ne yapacağını şaşırmış.
Eğer şaşırmasa 70'lerde farklı bir şekilde kafasına göre takılmazdı. Şimdi şöyle bir şey var. Hepinizin bildiği gibi bu logo belirsizliği markaya çok zarar veren bir şeydir. Logonun sık değiştirilmesi bir güvensizlik hissi yaratır. O yüzden en doğru seçimi ne kadar erken yaparsak o kadar iyi olur. Kurdun ağzındaki aleve gelmek gerekirse, petrol şirketlerinin önemli bir kısmında bu alevi görüyoruz. Alev, petrolün yanıcılığını simgelemektedir. Çoğu yurttaşımız tarafından kurdun ejderha olarak bilinmesinin nedeni de işte bu ateştir. Petrol ofisi 2000 yılında özelleşti. Özelleşmenin getirdiği yeni kar kaygısı kurumsallaşmaya da yansımış olacak ki gerçek anlamda ilk profesyonel logo tasarımı ile ağzından ateş çıkan kurda bir hava getirildi. Bu yeni çalışmanın mimarı, önceki videolarımdan da hatırlayacağınız isim Bülent Erkmen'in kurucusu olduğu Bek Tasarım'dır. Bu arada şunu da söylemek isterim, ben bilerek Bülent Erkmen'in projesinde dahil olduğu tasarımları yorumluyor değilim. Araştırma sürecinde öğreniyorum ben de. Yani 3 videomda da üst üste Bülent Erkmen'in yer alması benim için tesadüf ama kendisinin ustalığı için değil elbette. 2000'li yıllarda şekillendirilen logoya gelecek olursak, önceki logolarda yer alan kurtlara göre radikal bir çözüm getirildi ve gerek kurdun kulakları, gerek ağzı ve burnu, gerekse boyun kalınlığı önemli ölçüde günümüzde kullanılan haline dönüştürüldü. Gözler yok edildi ve bu sayede önceki kurtlarda illüstrasyon gibi hareket eden grafik bu kurtta silüet etkisine evrildi. Logotype'da dar, sans serif bir karakter kullanıldı. Kurt imgesi ofisi sözcüğündeki O harfinin içine alındı. Burada kurt ile tipografi aynı yerde bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Başka bir açıdan değerlendirecek olursak O harfi gökteki ay gibi de hareket etmektedir. Hani şu kurtlar olurken hep o arka planda gösterilen klasikleşmiş ayı kastediyorum. Bazı kültürlerde hatta bazı filmlerde bu kullanıma rastlamak mümkün. Marka ismine ek olarak marka baş harfleri ve kurttan oluşan kolaj bu haliyle yaklaşık 10 sene gibi bir süre geçerliliğini korudu. 2012'den itibaren Medina Turgul Reklam Ajansı'nın yeni logo tasarımı kullanılmaya başlandı. Logonun kendi renginden kare temelli bir arka plan yapıldı. Türk Hava Yolları logo incelemesinde de buna benzer bir uygulamanın dikkati nasıl toparladığından bahsetmiştik. Kırmızının odak toplayıcı özelliğinden yararlanarak PO grafiği beyaz biçimde yerleştirildi. Dörtgenin iki köşesi ise dinamizm etkisini vurgulamak için yuvarlatılmıştı. Buradaki kurt grafiği çok küçük farklılıklarla önceki logodan ayrılmaktadır. Bir önceki logoya göre kurdun ağzında, çenesinde, göz çevresinde ve boynunda yumuşatmalara gidilmiştir. Kulak biraz daha büyütülerek belirginleştirilmiştir ki bu bence de gerekliydi grafiğin daha belirgin olması açısından. Ateş ise biraz daha kalınlaştırılmıştır. En nihayetinde bu kalem oynatmalar sonucunda göze biraz daha akıcı gelen bir grafiğin oluştuğunu söyleyebiliriz. Günümüze geldiğimizde petrol ofisinin logosundaki kurt tüm sınırlandırılmalarından arındırılmış ve deyim yerinde ise zincirlerini koparıp özgür kalmıştır. Bağımsızlaşan kurdumuz logotype'ın solunda yer bulmuş ve 10 yıl öncesinde yapılan dokunuşlara küçük oynamalar dışında sadık kalınarak ağzından alevler çıkarmaya devam etmiştir. Yerleşimle ilgili konuşmak gerekirse amblemin sola alınması odağın kurt tarafından toparlanacağını kararlaştırmıştır. Bunun yanı sıra logotype'ın ciddi bir değişikliğe uğradığını görüyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın klasikleşen tırnaksız karakterleri çağımızda kimileri tarafından demode bulunabiliyor. Daha açık konuşmak gerekirse eski kafa tırnaksız karakterlerden biraz sıkıldık. Bu yüzden hem tırnaksız karakterin sadeliğini bozmayan hem de bu sadeliği farklı şekilde aktarabilen yazı karakterleri popülerdir. Petrol Ofisi'nin yeni logotype'ında 21. yüzyıla ayak uydurabilen çizgileri tutturduğu görüşündeyim. Ve renk demişken kırmızıyı incelemeden olmaz. Renk olarak başlarda koyu kırmızı seçilmişti. Türkler için itibarlı bir renktir kırmızı. Hatta Türk'ün aklı aldadır diye bir söz vardır. Başlarda bahsettiğim gibi dönemin milliyetçilik akımlarının etkisiyle kırmızı renk arasındaki bağlantı belli olmaktadır. Zaten seneler içinde ağzından alev çıkan bir logonun renginin başka bir logo olması düşünülemezdi herhalde. Başka bir renk olması, düzeltiyorum.
Kırmızı kan dolaşımını hızlandıran bir renk olarak da bilinir. Aynı zamanda dikkatleri üzerine toplayan bir renk olması sebebiyle uzak mesafelerden fark edilebiliyor. Örneğin siz bir otoyoldasınız ve akaryakıt arıyorsunuz. Kırmızı renkli bir tabela sizin dikkatinizi uzaktan rahatlıkla çekebilir. Dolayısıyla seçmek için en uygun renktir belki de kırmızı. Doğru bir tercih yapıldığını söyleyebiliriz. Ama ve lakin renk seçme konusunda çoğu markanın düştüğü bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. O da renk seçiminde yeteri kadar titiz davranılmadığı konusu. Genellikle bir renk belirlerken o rengin en doygun halini kullanmak gibi bir alışkanlığa sahibiz. Oysa renkler skalada yer aldığı gibi yalnızca bu en köşedekinin en güzel olduğu düşüncesinden bağımsız bir şekilde farklı kullanımlarda farklı lezzetler vermektedirler. Bir rengin en doygun kullanımı canlılık ve dinamizm verirken yine aynı rengin pastel kullanımı daha naif ve yumuşak bir hava katmaktadır. O renge gri eklerseniz doğal görünür, koyulaştırırsanızsa ciddiyet vermiş olursunuz. Kırmızı rengi benimseyen yüzlerce markanın olduğu şu dönemde kırmızıyla yola çıkmak ve ayrışabilmek istiyorsanız mutlaka kırmızının çok farklı bir örneğini kullanmak durumundasınız. Hatta görenler o kırmızının sadece size ait olduğunu anlamalılar. Aksi takdirde bu tabloda yer alan 4 markanın olduğu gibi pişti olabilirsiniz. Bu tabi elbette demek değildir ki hiç kimse aynı rengi kullanamaz. Gayet tabi kullanabilirsiniz. Benim söylemek istediğim şu: kullanılan aynı renklerle ayrışmak biraz daha zor olacaktır. Logonuza ikinci bir renk ekleyerek bu ayrışmayı yakalamanız daha kolay olabilir. Petrol Ofisi'nin koyu kırmızı rengi de günümüzde canlı bir kırmızıya dönüşmüştür. Evet, toparlamak gerekirse ağzından alev çıkan bir kurt grafiği oldukça benzersiz bir çalışma. Doğrudan akaryakıtla ilgisi olmayan bir hayvanı zamanla ağzına bir alev ekleyerek petrolle ilişkili bir niteliğe sokmak özgün bir çalışmanın belirtisidir. Bir hikayeye sahip olduğunu gösteriyor. Ben genelde hikayeli logoları daha anlamlı buluyorum. Öte yandan onlarca yıldır insanların bilinçlerinde yer edinmiş olmak ve bu sürekliliği sağlayabilmek Petrol Ofisi gibi bir markanın başarısını aynı zamanda logosuna da mal ediyor. Ben bu logo yorumları başlığı altında çeşitli logoları yorumlarken tüm noktaları eksiksiz yorumladığımı düşünmüyorum. Muhakkak göremediğim ya da sizlerin gösterebileceği kısımlar olacaktır. Bunları tespit etmeniz halinde burada paylaşırsanız diğer videolarda gitgide daha doğru bir inceleme yöntemi geliştireceğimize inanıyorum ben. Kapatmadan önce yorumlamamı istediğiniz şahsi logo tasarımlarınız varsa açıklama kısmında yer verdiğim e-posta adresime ileti gönderebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen bundan YouTube'un da haberi olmasını sağlayın. Abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki logo yorum videosunda görüşmek üzere. Ben Öncü Özgönül. Şimdilik hoşça kalın.